Profesör Doktor İlhami Durmuş hocamızın özgeçmişini okuyorum. 1960 yılında Ankara'da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim dalından mezun oldu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1989 yılında yüksek lisansı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1993 yılında doktorayı tamamladı. 1987 yılında Ankara Üniversitesi'nde uzman olarak göreve başlayan İlhami Durmuş, 1991 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak geçti. Aynı anabilim dalında 1993 yılında yardımcı doçent doktor, 1997 yılında doçent doktor ve 2003 yılında profesör doktor oldu. Çeşitli akademik ve idari görevler üstlenen, lisans ve lisansüstü programlarda dersler verip tezler yöneten Profesör Doktor İlhami Durmuş, halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Profesör Doktor İlhami Durmuş öğrencilik yıllarında çalışmayı düşündüğü eski Bozkır kavimlerinin tarih ve kültürleri üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Moğolistan'da Bilge Kağan, Költigin ve Bilge Tonyukuk anıtlıkları ve çevresinde kazı ve yüzey araştırmalarında bulundu. Türk tarihi ve kültürünün temellerine ulaşmak ve Türklerin dip tarihini belgelerden hareketle aydınlatmak asıl hedefini oluşturdu. Kitap ve makalelerini bu kapsamda yazdı. Kimmerler, İskitler, Sarmatlar, Hunlar ve Göktürklerin tarih ve kültürleri yoğun olarak çalıştığı konular arasında yer aldı. Onlarca makale ve bildirisi bulunan İlhami Durmuş'un yayınlanmış kitapları arasında İskitler, Sarmatlar, Bilge Kağan, Költigin ve Bilge Tonyukuk, Türk tarihinin öncüleri Alper Tonga, Tomris, Motun, Atilla ve Bilge Kağan ile Türk kültürüne giriş sayılabilir. Şimdi hocamızı Sümer Türk Soy Birliği üzerine bazı değerlendirmeler sunumunu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Başkanlar, değerli meslektaşlarım, değerli konuklar, bugün sizlere ben Sümer Türk Soy Birliği üzerine bazı değerlendirmeler adlı bildirimi sunacağım. Önce bir giriş yapmak istiyorum. Güney Mezopotamya'da Sümer ilinde yapılan arkeolojik araştırmalar, özellikle Uruk harabesinde belirlenen kültür kat ve tabakaları ile başka kazı merkezlerinde bunlara denk gelen katlarda elde edilen ve asıl bu yerlerle temsil edilip onlara göre adlandırılan buluntuların karşılaştırılması, Sümerlilerin aşağı Mezopotamya'nın yerli halkı olmadığını ortaya koymuştur. Sümerlilerin Mezopotamya'nın güneyine nereden geldikleri hala tartışma konusu olmakla birlikte kuzeyden geldikleri üzerine görüşler daha yaygındır. Bu görüşe göre onlar başlangıçta Türkistan ya da Kazakistan ve hatta Kırgız ilinde ve buraların doğu tarafında oturuyorlardı. Oradan Hazar Denizi'nin güneybatısına ve daha sonra da Azerbaycan, Transkafkasya, Doğu Anadolu ve Kuzey Suriye üzerinden Mezopotamya'nın güneyine geldiler. Onların göçünün M.Ö. 3500'lerden biraz sonra olabileceği düşünülmektedir. Sümerliler Mezopotamya'ya geldiğinde Fırat Deltası bir bataklık halindeydi. Ziraat ancak bu bataklıkların kurutulması, suların düzene konulması ile yapılabilirdi. Fakat bu işlerin ferdi gayret ve çalışma ile yapılması imkansızdı. O halde bütün toplumu bir otorite etrafında toplamak ve el birliğiyle kanallar açmak gerekiyordu. Böylece Sümerliler kanalları müşterek emekle açmışlar ve bataklıklardaki suları kanallarda toplamışlardı. Onların açtıkları kanallar büyük ve küçük olarak ikiye ayrılmıştı. Büyük kanallar nehirler arası Fırat'tan Dicle'ye veya denize giden su yolları idiler. İhtiyaç duyulduğunda yeni kanallar açılıyor ve eski su yolları temizleniyordu. İlkbaharda nehirlerin suları kabarınca fazla sular nehre açılmış, kanallara doldurulur, böylece taşma önlenirdi. Sulama kanalları birkaç metre derinlikte olup memleketi bir ağ gibi sarmıştı.
Herkes bu kanalları açtığı arklarla tarlasını sulayabiliyordu. Bilimsel gelişmelere bakıldığında bunların birbirini tetikleyerek ortaya çıktığı görülmektedir. Bataklıkların kurutulması ve kanalların açılması, sulu tarıma geçilmesine temel oluşturmuştur. Ortak üretim ve terk merkezinde toplanan ürünler onların kayıt altına alınmasına neden olmuştur. Bu gelişme yazının icat edilme ve gelişmesini harekete geçirmiştir. Arazinin kullanılır hale getirilmesi, malların bir merkeze toplanması, matematiğin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Gece, gündüz, yaz, kış, sıcak, soğuk ve benzeri zaman hesabı ve takvimin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Birçok gelişmenin mucidi olan insanın sağlığıyla ilgili yaşanan sıkıntılar halk hekimliğinin oluşup gelişmesine katkı sağlamıştır. Sumerliler birçok bilimin temelini atmakla birlikte burada matematik, astronomi ve tıp alanındaki gelişmelerin kayda değer olduğu görülmektedir. Sumerliler zamanındaki sosyal, siyasi, iktisadi, hukuki, askeri ve dini ve benzeri gelişmeler yazının geliştirilmesiyle takip edilebilir hale gelmiştir. Birçok ilke Sumerliler döneminde rastlanılmıştır. Belgelerden hareketle eğitim, devlet, adalet, tıp, tarım, felsefe, cennet, tufan, edebiyat, şiir ve benzeri konularda ilk yazılı metin örnekleri ortaya çıkarılmıştır. Sumerliler yalnız yazıyı icat edip geliştirmemişlerdi. Onlar bu hamleleriyle birçok yenilikleri gerçekleştirip mesleki yapılanmayı sağlamışlardı. Sumer elinde yoğun olarak ziraatla uğraşılmaktaydı. Toprağı işlemek, kanallar açarak sulu tarıma yönelmek önemli meşguliyetler olmuştu. Buğday, arpa ve susam yetiştiriyorlardı. Başlangıçta çiftçi, bahçıvan, çoban, balıkçı, aşçı, demirci, marangoz, berber, çamaşırcı, dokumacı, saraç ve kunduracı, kamış örücü, çanak çömlekçi, duvarcı gibi meslek grupları ortaya çıkmıştı. Sumerliler bu meslek kadrosuna gemici, un öğütücü, sığır besleyici, ıtriyatçı, yağ sıkıcı, kümes hayvanı yetiştirici gibi meslek gruplarını dahil etmişlerdi. Ayrıca sanatın daha yüksek seviyesine ait olan mücevherci, altın ve gümüş işleyici, heykeltıraş, taş kesici, hakkak gibi meslek çeşitleriyle yazı işleriyle yüksek bilgiye dahil olan katip, arşivci, tabip, hakim, toprak ölçümcüsü, fal bakıcı, sihirbaz ve benzeri toplumun bütün ihtiyaçlarını karşılayan meslek dallarıydı. Bu mesleki yapılanma için daha geniş coğrafyaları kontrol altında tutmak ve çeşitli malzemeyi temin etmek gerekiyordu. Ülkede pek az bulunan kereste ile hiç bulunmayan madenin yerini kil, kamış, saz, hurma elyafı ve asfalt oluşturuyordu. Memlekette çıkan kereste çatı örtme, saban yapma, ev eşyası gibi basit ihtiyaçları temine yetiyordu. Fakat bundan başka mobilya ve gemi yapma için kullanılan kerestelik kıymeti yüksek malzeme dışarıdan getiriliyordu. Tencere, bıçak, silah imali için gerekli bakır ve kalay yine dışarıdan sağlanıyordu. Fazla miktarda gümüş de para olarak kullanılıyordu. Bu dönemde hükümdar saraylarında altın ve mücevher lüksü büyük ölçüde mevcuttu. Maden, kereste ve kıymetli taşlardan başka dışarıdan ıtriyat, reçine ve birçok ilaçlık otlarda getiriliyordu. Sumerlilerin Mezopotamya'nın güneyine nereden ve nasıl geldiklerinden daha önemlisi burada icat ettikleri yazı olup tarih yazıyla dolayısıyla Sumerlilerle başlatılmaktadır. Onlar aşağı yukarı milattan önce 3100'lerde icat ettikleri yazıyı geliştirmek, yani bu 3200'lerde olabilir, kaynaklara göre değişir, suretiyle en azından milattan önce 2900 yıllarından itibaren düşündüklerini yazıyla anlatabilecek duruma gelmişlerdir. Bundan böyle Sumerlilere ait yazılı belgelerin sayısı da artmaya başlamıştır. Şüphesiz insanlık tarihinde yazının icadı en önemli gelişme olarak kabul edilmelidir. Onların icat ettikleri yazı sayesinde tarihi çağlar başlamış, tarihi ve kültürel gelişmeler bu yazı sayesinde takip edilmeye başlanmıştır. İnsanlık tarihinde birçok ilke imza atan Sumerliler için araştırmacılar haklı olarak tarih Sumer'de başlar tabirini kullanmışlardır. Bu adı ilk bilinen Sumerlilerin kimliği de araştırmacıların üzerinde durduğu konulardan biri olmuştur. Şüphesiz Sümer kimliği üzerine farklı görüşler ortaya atılmış durumdadır. En kayda değer görüş onların Türklerle bağlantılı olduğu üzerinedir.
yazılı kaynaklar ve arkeolojik buluntular söz konusu görüşü destekler mahiyettedir. Sümerlilerin adı, ana yurdu, dili, inanç ve gelenekleri Türklerinkiyle karşılaştırmaya imkan vermektedir. Biz de bu hususları göz önüne alarak değerlendirmemizi yapabiliriz. Şimdi Sümer adı üzerinde biraz durmak istiyorum. Sümer olarak bilinen adı ilk kez Akatlılar kullanmıştır. Onlar Mat Sumeri yani Sümer memleketi şeklinde bir adlandırma yapmışlardır. Babil ve Asur lehçelerinde içine alan Akatça'da kavim adı olarak kendilerine Sumeru, Sümerayu veya Sümera yani Sümerliler denildiği anlaşılmıştır. Böylece alem olmuş ve yaygınlaşmış adlarıyla insanlık tarihinin bu kültür ve medeniyetçi üstün kavminin memleketine Sümer ve kendilerine Sümerliler değil, fakat Sümerliler demek gereklidir. Halbuki Türk bilim çevresinde Sümerliler ve Sümeroloji ile uğraşılmaya başlanıldığından beri pek doğru olmayarak Sümerler şekli kullanıla gelmiştir. Oysa Sümerliler konusunda otorite olan bazı bilim adamları Sümerliler tabirini kullanmışlardır. Sümer adının coğrafi bir tabir olduğunu destekleyecek başka adlandırmalarda dikkati çekmektedir. Yüksek memleket anlamında Elamtu tabiri kullanılmıştır. Asya işlerinden gelerek Anadolu'nun doğusu ve kısmen Mezopotamya'ya yayılmış olan Subarlıların yayıldığı coğrafya için Subartu yani su arkası adı verildiği anlaşılmaktadır. Urartu yayılma sahasının Doğu Anadolu ve çevresi olduğu bilinmektedir. Burada dağlık memleket anlamında Uruatri tabirinin kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bütün bu kavramların yüksek, alçak, dağ, nehir ve benzeri dikkat alınmak suretiyle verildiği anlaşılıyor. Sümer adının ne anlama geldiği üzerine de bir takım görüşler ileri sürülmüştür. Sümer, Subar, Sibir adlarının birbirleriyle bağlantısına dikkat çekilmiştir. Költük'ün yazıtında geçen Türk Idık yer subu sözünün mukaddes Türk yer suyu yani mukaddes Türk ülkesi tabirine de gönderme yapılarak yer sup üzerinde durulmuştur. Bu tabirle yer ile suyun yerleri değiştirilmek suretiyle sup yer kavramı belirtilmiştir. Bataklık yerleri, deltaları ve nehirler arasını kendilerine yurt tutanların taşıdığı Sümer adı sup yer ile özdeşleştirilmiştir. Sümer adı için Kiengi ya da Kingi adına da dikkat çekilmektedir. Kiengi ya da Kingi'nin Sümerce ses bilimince Sümer olarak okunduğu belirtilmektedir. Bu isim Samiler tarafından da Sümeru şeklinde okunmaktaydı. Sümeru adının Sümer kökenli olduğuna dair de hiçbir şüphe bulunmuyordu. Akatlılar döneminde Sümerum şeklinde ifade edilen bu kelime için başka bir anlamda ortaya konulmaktadır. Bu ismin Akatça Sumum yüz, ten ve eryum, bakır, kızıl anlamlarını taşıyan kelimelerden oluştuğu vurgulanmaktadır. Bu durumda onların kızıl tenli veya kızıl yüzlü bir yapıya sahip oldukları da ortaya konulmaktadır. Ayrıca yukarıda Sümer kelimesiyle aynılığına dikkat çektiğimiz Kiengi kelimesinin Çin kaynaklarında Kırgızlar için kullanılan Kienkun kelimesiyle yakınlığı üzerinde de durulmaktadır. Bu Kienkun kelimesinin de kırmızı ve yüz anlamına geldiği belirtilmektedir. Bu şekilde adlandırmaların çok örneğine rastlanılmaktadır. Bunun için Kızılderililer iyi bir örnek oluşturmaktadır. Bunlar için Tunçderililer tabiri de kullanılmaktadır. Aşırı soğuktan dolayı derileri bakıra ya da kızıla çalan bir renk oluşturduğundan bu şekilde bir adlandırma yapılıyor. Sümerlilerin de aşağı Mezopotamya, Asya işlerinden soğuk iklim çevresinden geldikleri ve çok uzun zaman önce gelinen coğrafyanın insan bedeni üzerinde yaptığı etkiler düşünülürse böyle bir adlandırmanın mantıki olduğu hesaba katılabilir. Bu durumda Sümer adı coğrafi bir kavram olabileceği gibi o coğrafyada yaşayan insanların görünüşünden dolayı da bir adlandırma olabilir. Sümer ana yurdu. Bilindiği üzere Asya dünyanın en eski kültürlerinin ortaya çıktığı kıtalardan birisidir. Bu kıta Doğu, Güney, Kuzey, Orta ve Ön Asya olmak üzere 5 coğrafi sahaya ayrılmaktadır. Orta Asya ise kuzeyde Sibirya'dan, güneyde Çin, Hint ve İran ülkelerine, doğuda Kadırgan Dağları'ndan batıda Hazar Denizi'ne kadar çok geniş sahayı kaplamaktadır.
çok sayıda kültür İç Asya ya da Merkezi Asya olarak da bilinen Orta Asya'da doğmuş ve gelişimini sürdürmüştür. Burada tarih öncesi devirlerden başlamak üzere ortaya çıkan kültürler coğrafi şartların verdiği imkanlar ölçüsünde gelişebilmiştir. Orta Asya özellikle onun münbit ve mahsuldar sahalarını teşkil eden Batı ve Doğu Türkistan, cihan medeniyeti tarihinde müstesna mevki tutan yerlerden biridir. Fakat bu medeniyetin vücuda getirilmesinde ve yaşatılmasında Türklerin ne gibi bir rol oynamış olduğu meselesi henüz aydınlatılmaya muhtaç bir vaziyette bulunuyor. Türkmenistan'da Aşkabat yakınındaki Anav harabelerinde yapılan arkeolojik incelemeler ve kazılar sonucunda burada en az M.Ö. 4500'lere ulaşan bir medeniyet ortaya çıkartılmıştır. Bunu tabii kronolojisi tam sağlıklı kurulamadığından dolayı çok daha eskiye götürebilmek mümkündür. Ama bu 4500 rakamı bile epey yeterli bir rakamdır. Yani eskiliği bakımından. Burası o devirlerdeki Ön Asya, Sumer ve Susa ve Güney Asya'da Hindistan'da Sint Nehri havzasında Mohenjo-Daro ve Harappa harabelerinde ve Uzak Doğu'da Çin'de Yunan vilayetinde Yangtze'de ve Mançurya'da eserleri keşfolunan medeniyetler arasında bir vasıta yahut onların ilk başlangıç merkezi ocağı olmuştur. Anav kültürünün hem yakınında hem de uzağında bulunan kültürlerden daha eski olması onlara kaynak oluşturduğunu göstermek bakımından önemlidir. Bu durumda Orta Asya'nın en eski kültürü olarak kabul edilmektedir. Yani yeni birçok buluntu, merkezi ve buluntu ortaya çıkarmış olmasına rağmen en eski yerleşik kültür olma özelliğini korumaktadır. Burada 4 katman tespit edilmiş olup 4. katman M.Ö. 1. yüzyıla kadar inmektedir. Burası kuruluşundan aşağı yukarı miladi yıllara kadar ise bir kronoloji verdiğinden, iyi bir kronoloji verdiğinden diğer kültür çevrelerinde bulunan kültürlerle de karşılaştırma imkanı vermektedir. Orta Asya'da bulunan diğer kültürler Anav'ın kültür tabakalarıyla karşılaştırılabilmektedirler. Bu durum Anav kültürünün eskiliği ve sürekliliğini ortaya koymaktadır. Anav'da ortaya çıkartılmış olan buluntular burada yerleşik bir kültürün olduğunu ortaya koymuştur. Kazılar sonucunda güneşte kurutulmuş tuğlalardan yapılmış 4 köşe evler, hububat taneleri, koyun ve sığır kemikleri ortaya çıkartılmıştır. Anav kültürünün temsilcilerinin yalnız avcılıkla uğraşmadıkları, yetiştirdikleri arpa ve buğdaydan hareketle ziraat yaptıkları ortaya konulmuştur. Burada taş aletlerin oldukça az olduğu görülmektedir. Başlıca aletler kesici ve bıçaklardır. Çanak çömlek dikkate değer durumdadır. Bunlar elde yapılmış ve özenle pişirilmiştir. Bunların çoğunluğu kırmızı ve siyah boyalı olarak yapılmıştır. Bütün tabakalarda bulunan kirmenler gelişmiş dokuma sanatını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Anav kültürünün merkezinde bulunduğu ve Mohenjo-Daro, Susa 1 ve Susa 2 kültürlerinin de dahil edildiği kültür için Kaspiyen tabiri kullanılmıştır. Bunlar en eski yüksek kültürler olarak kabul edilmektedirler. Bunlarda Altay Proto-Türk unsuru görülmektedir. Bunlar arasında Anav kültürünün eskiliğine dikkat çekilmektedir. Bütün benzer kültürlere kaynaklık eden kültürün Anav olduğu vurgulanmaktadır. Anav'da özellikle bol miktarda ortaya çıkartılmış at iskeletlerinden hareketle kültürün temsilcilerinin Türklüğüne işaret edilmektedir. Burada atın diğer kültür çevrelerinden daha önce kullanılmış olduğu da belirtilmektedir. Dolayısıyla Anav bütün kültür çevrelerini etkilemiş ve Türk kültürü buradan bütün eski kültür çevrelerine yayılmış görünmektedir. Bu kapsamda Kafkaslar başta olmak üzere Anadolu, İran, Mezopotamya, Hindistan ve hatta Çin bu kültürün etki alanında kalmış durumdadır. Kafkaslar ve çevresinde erken Türk ve göç yayılmasının da Orta Asya'da ortaya çıkmış bu kültürden kaynağını almış olduğu belirgin bir şekilde ortaya çıkmış durumdadır. Bu bağlamda söz konusu kültürden Sumer kültürünün kaynağını almış olduğu anlaşılmaktadır. Tabi burada en güçlü delil yazılı kaynaklar ve dildir, Sumer dili. Sumer dili üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda Sumer dilinin temel özelliği ortaya konulmuştur. Sumer dili ile diğer diller arasında bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Çalışmaların büyük çoğunluğunun
verilerine göre Sümerce'nin yapı bakımından Türkçenin de dahil olduğu eklemeli veya bitişken diller grubu içinde yer aldığı ortaya konulmuştur. Sümerce ve Türkçe arasında yapı bakımından benzerliklerin yanında çok sayıda Sümerce ve Türkçe kelimenin eşleştirilmesi yoluna da gidilmiştir. Sümerliliğin önemli bir hususiyeti düzenlenmiş ve düzenlendirici olan düşünüş şeklidir. Sümerlilerin bu dünya düzeni kavramı yalnız şuuri olarak kendilerinde kabul edilmiş olmakla kalmamış, aynı zamanda gayri şuuri olarak da bu düzen ve nizam prensibi bütün hareket ve düşünüşlerine hakim olmuştur. Bu prensibin sembolü muntazam bir kadastroya göre bölünmüş şehir arazisi, listelere geçmiş ve sınıflara ayrılmış şehir halkı, listelerde sıralanmış tanrılar, eşya, muntazam kıtalara ayrılmış şiirler, itina ile sahnelere ve gruplara ayrılmış resimlerdir. Sümerlilerdeki bu düzen ruhu esasen dillerinin bir hususiyetidir. Herhangi bir isim alınacak olsa terkibinden derhal mahiyeti ve vasıfları çıkartılabilir. Bu dil tıpkı bir mozaik parçası gibi küçük taşlardan oluşmuştur. Fakat bu hal yani hücrelere bölünme şekli dilin vuzuğunu azaltmaz, bilakis çoğaltır. Sümerce ile Türkçeyi kelime yapısı, kelime türetme, cümle ve kelimenin isimlendirilmesi, bağlaçsız sıralama ve kuralları, zincirleme kuralları, fiil ve isim cümleleri, çoğul ekleri bakımından karşılaştırabilmek mümkündür. Sümerce'nin kelime kökleri değişmez, bu dilde tek hecelilik daha hakimdir. Sümerce'de kelime kökü gramer elemanlarının eklenmesi ile Hint-Avrupa dillerinde olduğu gibi değişikliğe uğramaz. Bu özellikler Türkçe'de de aynen görülür. Sümerce'deki kelime türetme kuralları da Türkçe'ye çok benzemektedir. Sümerce'nin başlıca özelliği tek tek kelimelerin veya cümle parçalarının gramer bakımından birbirleriyle olan ilişkilerini bunları kelime zinciri haline getirerek ifade etmesidir. Türkçe'de de aynı özellikler görülür. Fiil ve isim cümleleri ile çoğul ekleri bakımından da her iki dil arasında benzerlikler bulunur. Dil özellikleri bakımından Türkçe ile karşılaştırılabilen Sümerce'nin Türkçe müstesna olmak üzere hiçbir dille kanaat verici etimolojik tek bir kelime aynılığı bulunamamıştır. Türkçe ve Sümerce kelimeler insan, tanrı ve tabiat grupları oluşturulmak suretiyle karşılaştırılmıştır. Çok sayıda Sümerce ve Türkçe kelimenin aynılığı ortaya çıkarıldıktan sonra birbirleriyle hiç ilgisi bulunmayan diller arasındaki tesadüfi kelime uygunluklarının bir mucize olduğu ortaya konulmuştur. Bu iki dil arasındaki onlarca benzer çiftin bulunduğuna ve bunların bir tesadüf olamayacağına da dikkat çekilmiştir. Sümerce ile Türkçe arasında kelime benzerlikleri üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan ilkini Alman bilgini Fritz Sommer yapmıştır. O bütün çalışmalarında bu benzerliği kelime eşleştirmeleriyle ortaya koymuştur. Hatta çalışmalarından birinde Sümerce ve Türkçe 200 kelimeyi eşleştirmiş, A'dan Z'ye sözlük oluşturmuş ve gerektiğinde de açıklamalarda bulunmuştur. O daha sonra yaptığı bir çalışmada Sümerce Türkçe kelime eşleştirmesini 350'ye çıkarmıştır. Sümerce ile Türkçe arasında kelime benzerliklerini ortaya koyan bilim adamlarından biri de Türkolog Osman Nedim Tuna'dır. Sümer ve Türk dilleri arasında ses denklikleri üzerinde sistematik bir çalışma yaptıktan sonra alfabetik sıraya göre 168 Sümerce kelimenin Türkçe karşılığını vermiştir. Bu çalışmayla Sümerce ve Türkçe arasında tarihi bir ilgi bulunduğu hususu bu 168 kelime ve gerekli açıklamalarla ispatlanmıştır. 600'e çıkarmış hocam. Olabilir. Yani bunu evet. Tamam. En son şekli o olabilir ve şunu da söyleyebilirim ben. Yani burada eğer kendim üzerinde bir zamanım olsun durabileyim, 1000'in üzerine çıkaracağımı iddia edebilirim yani herkesin üzerine ama zamanım yok. Başka işlerle uğraşıyorum. Ben de seçerek burada bazı şey yaptım. Olcay Süleymanoğlu da Sümerce ve Türkçe kelimeleri bir araya getirmek suretiyle her iki dilin benzerliğine dikkat çekmiştir. Sümerce ve umum Türk dillerinden kelimeler seçmiş ve bunları gruplandırmak suretiyle karşılaştırma yoluna gitmiştir. O bu çalışmasında Sümerce 60 kelimenin umum Türk dillerindeki karşılıklarını vererek bir değerlendirme yapmıştır. Salih Çeçen ve Gökçek de eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi ile bağlantılı Sümerce kelimeleri seçerek
Türkçe karşılığını vermişlerdir. Sumerce 68 kelimenin eski Türkçe karşılığı ve 21 Sumerce kelimenin Türkiye Türkçesi karşılığı ele alınmıştır. Böylece Sumerce kelimelerin hem eski Türkçe'de hem de günümüz Türkçesinde karşılıkları bulunmak suretiyle değerlendirilmiştir. İlhami Durmuş ise Sumer, Elam ve Kut diliyle Türkçe arasındaki kelime benzerliklerini ele almıştır. Bu kapsamda 71 Sumerce kelimenin Türkçe karşılığını vermiştir. Ayrıca Elamca onu Kut diliyle ilgili ise 10 kelimeyi Türkçe karşılıklarıyla değerlendirmiştir. Burada yalnız Sumerce'nin değil, aynı zamanda Elam ve Kut dillerinin de Türkçe ile bağlantısını kelime benzerliklerinden hareketle ortaya koymaya çalışmıştır. Sumer inancı. Şimdi biraz da inanç üzerinde duralım. Tanrı adına ilk kez Sumer belgelerinde rastlanılmaktadır. Burada Dingir adı bulunmaktadır. Dingir, Tengri, Tanrı, gök anlamına gelmektedir. Ayrıca Asya Hunlarında Tanrı ile birlikte kullanılan Kut kelimesi, Kut, şeklinde Sumerlilerde görülmektedir. Bu kelime Sumerlilerde Kut, güç, baht ve devlet anlamlarına gelmektedir. Bu bilgiler Sumerlilerde de yaratıcı bir Tanrı'nın varlığını ortaya koymaktadır. Yazılı kaynaklara göre ilk kez Sumerlilerde görülen Tanrı, Sakalardan Hunlara ve onlardan da Göktürklere geçerek yazıtlarda Türk Tanrısı olarak geçen ifadeye bir anlam ve derinlik kazandırmaktadır. Aynı kavram Göktürklerden de günümüze ulaşmış bulunmaktadır. Sumerlilerde Dingir şeklinde adı geçen Tanrı adına İskitler yani Sakalar döneminde de rastlanıyor. Bu ad Tan ve Tanrı şekillerinde geçiyor. Asya Hunlarında Tinkli, gök olarak adlandırılıyor. Göktürk yazıtlarında Tanrı, Tengri şeklinde geçiyor. Sumerlilerde Tanrı karşılığı olarak ilk kez görülen Dingir kelimesi Sakalar, Hunlar ve Göktürklerde de Tanrı olarak dikkati çekiyor. Tanrı kelimesinin yanında Kut kelimesi de hep bulunuyor. Sakalar, Hunlar ve Göktürklerde Tanrı tek ve soyut olarak dikkati çekiyor. Sakalarda yaratıcı ve tek Tanrı'dan söz ediliyor. Herodotos, taptıkları tek Tanrı güneştir ve ona at kurban ederler demektedir. Burada tek Tanrı vurgusu önemlidir. Ancak Tanrı'nın güneş gibi verilmesi gökle ilgilidir. Hatta soyut bir kavram olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü belirtilen Tanrı'nın herhangi bir heykeli ve tapınağı bulunmamaktadır. Göktürk döneminde Tanrı'nın tek ve yaratıcı olduğu anlaşılmaktadır. Burada Tanrı adı yazıtlarda hep Tengri şeklinde geçiyor. Tengri adı tekil olarak kullanılmıştır. Bu durumda da tek Tanrı'dır çünkü Tanrı adı hiçbir yerde çoğul olarak kullanılmamıştır. Böylece Tanrı'nın tek olduğu ortaya çıkmaktadır. Tanrı yalnız Göktürk döneminde değil, hem önceki dönemlerde hem de sonraki dönemlerde tek olarak dikkati çekmektedir. Sumerliler tarafından Tanrı anlamında kullanılan Dingir kelimesinin de tekil olduğu ve tek Tanrı'yı ifade ettiği bilinmektedir. Öyleyse Sumerliler başlangıçta tek bir Tanrı'dan söz etmekte ve ona inanmaktaydılar diyebiliriz. Bu bağlamda Dingir kelimesi Sumerlilerin dini inancında bulunan en eski kelimelerinden biriydi. Ayrıca Sumerce Kut olarak geçen Kut kavramı da Tanrı kelimesiyle birlikte geçmektedir. Tanrı ve Kut kavramları Saka, Hun ve Göktürk dönemlerinde de bir arada bulunmaktadır. Çünkü Kut verici olan Tanrı'dır. Bütün gücü ve yaratma yetki ve etkisini kendisinde toplamıştır. Bu bağlamda Sumer Dingiri yani Tanrısı tekti ve bütün yetkileri kendinde toplamıştı. Bu başlangıç için söylüyorum bunu. Sumerlilerde başlangıçtan sülaleler dönemi öncesinde Tanrı kavramı soyuttu. Ancak insan şeklinde düşünülüp betimlenmiyordu. Tapınaklarda insan şeklinde Tanrı heykelleri de bulunmuyordu. Buradan Tanrı ya da Tanrıların antropomorflaştırılması yani insan şeklinde düşünülmeme ve betimlenmeme hali Tanrı'nın henüz somutlaştırılmadığı dönemdi. Bu bağlamda Sumerlilerin erken inançlarında Dingir yani Sumer Tanrısı belirli bir şekil ve kalıba sokulmamak suretiyle Tanrı'yı somutlaştırma anlayış ve düşüncesinden uzaktı. Sumerliler M.Ö. 4. binde totemizm, animizm gibi ilkel din aşamalarını geçmiş naturalizmin tabiat kuvvetlerini teşhis ettiren devresine yükselmiş bulunuyorlardı. Normalde tek Tanrı inancının bulunduğu toplumlarda
tek tanrıdan başka tabiat kuvvetleri de önemli bir yer tutuyordu. Örneğin gök, hava, yer, su, rüzgar, dağ ve benzeri inancın merkezinde bulunuyordu. Bunlar uduk yani kutsallardı. Zamanla tek tanrılıktan çok tanrılığa geçişte tanrı şekline dönüşmüşlerdir. Sumerlilerdeki tanrıları da böyle değerlendirmek gerekir. Kanaatimizce bir bozulma sonucunda tekten çoğa doğru bir gidişin olduğu söylenebilir. Bazı araştırmacılar bu bozulmayı, tanrıların ortaya çıkmasını, insan şeklinde düşünülüp betimlenmesini, dinin gelişmesi ve kendini tamamlaması olarak görürler. Sümer tanrı anlayışında ebedilik söz konusu idi. İnsanlar ölümlü, tanrı ya da tanrılar ölümsüz idi. Bu durum Sümer inancında bütün zamanlarda hiç değişmemiştir. İnsanların ölümlü, Tanrı'nın ölümsüz olma hali, insanın ebedileşmesine set oluşturmakta ve Tanrı ile insan arasında belirgin bir fark ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla beşer olarak hiç kimse Tanrılık iddiasında bulunmamaktadır. Bu şekilde bir anlayış Sümerlilerde başlangıçtan itibaren bulunmaktadır. Onlar da başlangıçta tek Tanrı'nın da aynı şekilde düşünüldüğünü ortaya koymaktadır. Diğer tek Tanrı inancına bağlı dinlerde de aynı şekilde Tanrı ölümsüz yani ebedidir. Sümerlilerde çok tanrılı anlayışta da tanrılar ölümsüz yani ebedi, insanlar ölümlü yani fani olarak görülmüşlerdir. Bu bağlamda hiçbir Sümerli tanrılık iddiasıyla ortaya çıkmamıştır. Sümerlilerin tanrı anlayışında yukarıda belirtildiği üzere tanrıların farklı yetki alanları vardır. Tanrılardan kimi göklere, kimi yerlere, kimi havalara hakimdir. Kimi de insanların çeşitli faaliyetlerinin koruyucusu ve savunucusudur. Bitkilere bolluk veren, hayvanlarda üretimi artıran, insanlara hayat veren, krallara saltanat asası ve kudreti ihsan eden, sanatkarlara ve özellikle demircilere maharet veren, doğru ile yanlışı ayırt ettiren, hukuk ve adalet işlerine nezaret eden hep ayrı ayrı tanrılardır. Oysa tek tanrı inancından bütün farklı tanrıların görevleri tek bir araya ait, bir tanrıya aitti. Çünkü tanrı bütün yer, gök, dağ, deniz, ağaç ve benzeri hepsinin yaratıcısı ve koruyucusu olarak kabul görüyor ve ona bu haliyle inanıyordu. Başlangıçta Sümerlilerin dingiri yani tanrısı da bu özellikleri taşıyordu. Şimdi Sümer gelenekleri üzerinde de biraz durmak isterim. Sümerlilerin Asya işlerinden yani Türk coğrafyasından geldiklerine başka bir delilde Sümer adı başlığı altında da belirttiğimiz üzere Sümer'in sumum, yüsten ve eriyum, bakır, kızıl anlamlarına gelen kelimelerden oluştuğudur. Bu durum Sümer adıyla anılan insanların kızıl tenli veya kızıl yüzlü bir yapıya sahip oldukları iddiasıdır. Çünkü insanlar yaşadıkları coğrafyaya göre adlandırıldıkları gibi giyim kuşamlarına, görünüşlerine, kullandıkları hayvanlarına ve benzeri göre de adlandırılabilmektedirler. Önce de belirttiğimiz üzere Kızılderililer görünüşlerinden dolayı bir adlandırma şeklidir. Günümüzde de iklimin soğuk geçtiği Kuzey ve İç Asya'da insanların yüzlerinin soğuktan tuşlaştığı ve kızıl olduğu görülür. Bu bağlamda Sümerliler için Akatlılar tarafından kullanılan bu ifade bir tarafa bırakılırsa dahi yüzlerinin kızıla çalar bir renkte olması geldikleri coğrafyadan dolayı düşünülmelidir. Bunu destekleyebilecek başka bir husus heykellerinden de anlaşılacağı üzere kalın yünlü elbiseler giymeleridir. Bu durumda soğuk iklimli bir ana yurda çağrışım yapmaktadır. Onlar Mezopotamya gibi çok mevsimli bir coğrafyada yaşamalarına rağmen belgelerinde mevsim anlayışlarını yaz ve kış olarak ifade etmişlerdir. Yaz için emeş, kış için ise enten tabirini kullanmışlardır. Bu şekilde bir mevsim anlayışı Asya bozkırlarında yaşayan kavimler için geçerli olabilecek bir kullanım şekli olarak düşünülmektedir. Gerçekten iklim ve coğrafya çevre şartlarının etkisiyle bozkır çevresinde hayat büyük ölçüde kışlak ve yaylak arasında geçmekteydi. Hayatı sürdürebilmek için kışın kışlakta, yazın ise yaylakta kalmak zorunluluğu vardı. Dolayısıyla hayat kış ve yaza göre şekilleniyordu.
Sumer ölü gömme geleneği de karşılaştırma bakımından önemli bir yere sahipti. Sumerlilerin yalnız halkın gömülüşüyle ilgili arkeolojik veriler ortaya çıkmamış, aynı zamanda kralların gömülmesiyle ilgili verilerde, kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Sumer kenti Ur'da büyük bir dikkat ve beceriyle yapılan kazılarda açılan çok kişinin gömülü olduğu kraliyet mezarları Sumer kültürel davranışı açısından çığır açıcı önemdeydi. Sumerlilerin ilk hükümdarlarına mezarlarında yalnızca en değerli kişisel eşyalarının değil, aynı zamanda insanlardan oluşan hatır sayılır bir mahiyetinde eşlik ettiğini akla yakın bir kesinlikle göstermektedir. Bu durum Sumerlilerin Samilerle karşılaştırmaları başlangıçtaki geleneklerinde değişim ve dönüşüme uğraması şeklinde değerlendirilebilir. Ölenin malının mezarlara birlikte gömüldüğü kanlı gömü geleneği ve hatta mezar yapısının öncüsü olarak eski Sumer Ur-Kral mezarları görülüyor. Toprağa derince açılmış olan dikdörtgen kuyunun bir köşesinde örülmüş duvarlı ve üstü kubbeli odayla kral hanımları ve hazineleri gömülmüştür. Mezara kralla birlikte 60 kişi gömülmüştü. Bunlar arasında 6 silahlı koruması Dromos da bulunuyordu. Bunlara ek olarak 2 adet 4 tekerli akçap arabayı çeken 6 öküz de bulunmaktaydı. Ur Kral mezarları M.Ö. 4. binin ikinci yarısına aittir. Bütün Babil Asur literatüründe bu gömü geleneği kalkmıştır. M.Ö. 4. bin yılda Orta Asya'dan Mezopotamya'ya göç eden Sümerlilerin bu geleneği oraya getirdikleri ileri sürülmüştür. Bu geleneğin Orta Asya'da gömü törenini gösterdiği belirtilmiştir. Çinlilerde daha sonra Moğol ve Türklerde ispatlanan bu gelenek M.Ö. 7. 6. yüzyıllarda Doğu Ukrayna'da da görülmektedir. Bunları daha aslında konum bilmiyorum, zamanım nedir şöyle bakayım da böyle sona kalmak bazen böyle oluyor. Evet. Şöyle toparlamak istiyorum. İskit mezarlarıyla, Sarmat mezarlarıyla, özellikle yazı mezarlarıyla bunları karşılaştırabilmek mümkündür. Dolayısıyla Sümerlilerin bu geleneği Asya işlerinden getirdikleri ve daha sonraki Bozkır kavimlerinde de aynı ölü gömme geleneğinin var olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bunu Altay mezarlarıyla da aynı şekilde kurganlarla da karşılaştırabilmek mümkündür. Bunu bu şekilde toparladıktan sonra biraz da kelimelerden bahsettiniz madem diye kısaca böyle bazı böyle tablolar oluşturdum. Onlardan birkaç kelimeyle de destekleyerek bildirimi tamamlamak istiyorum. Sümerce Türkçe arasında kelime benzerlikleri, yani bunlar zaten ispatlandığı için, arttığı için ne kadar artırırsanız artırın artık çok da fazla bir şeyi yok. Yani artık bunu kimse karşıdan çıkıp da bunun biz aksini iddia ediyoruz diyemez. Onu belirtmek istiyorum. Hani ben dinin üzerine de çıkarım dedim ya burada. Yani ne kadar çok çıkarsanız çıkın artık ispatlanmıştır bu. Bunun daha ötesi yoktur. Mesela ab, ev, ev, aba, yaşlı baba, adakur, adak, aga, arka, ama, ana, barak, bark, oturulan yer, bik, bey, buluk, bulun, köşe, bucak, yan, bun, mun, sıkıntı, bun, dak, dağ, taş, kaya, ti, de, demek, söylemek, dingir, tenkri, tanrı, duk, tök, dökmek, boşaltmak, durmak, oturmak, erkek, eren, savaşçı, ordu, kap, ok ucu, çivri, metal, nesne, giş, orman, dağ, ağaç, ut, öküz, imşek, şimşek, kiri, kır, dağ, açık yer, bahçe, kut, güç, bah, devlet, kurgu, bir kuş, karga, men, nigin, yığın, küme, sak, sağlam, su, tin, ruh, can, nefes, soluk, tuş, düşmek, oturmak, uyku, rüya, ürmek, köpek, us, akıl, zihin,
Evet, benim ana hatlarıyla söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Biraz daha serbest bir ortamda oturarak konuşsaydım daha farklı olurdu. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.